Herkese selam. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere oklava kullanmadan kolaylıkla hazırlayabileceğiniz dışı çıtır, içerisi yumuşacık kat kat nefis bir börek tarifi vereceğim. Hemen başlayalım. Tarifimiz için öncelikle 4 su bardağı kadar unu uygun bir yoğurma kasesine alıp üzerine 1 tatlı kaşığı tuz, 1 adet yumurta, 1 çay kaşığı kabartma tozu, 1 yemek kaşığı kadar sirke, 1 çay bardağı yoğurt ve 1 çay bardağı kadar da sıvı yağ ilavesi yaptıktan sonra önce hamurumuzu biraz toparlayalım. Yeteri kadar toparladıktan sonra üzerine azar azar su ilavesi yaparak hamurumuzun kıvamını yakalamaya çalışalım. Ben toplamda 1 çay bardağı kadar su kullanarak istediğim kıvamı yakaladım. Hamuru tekrardan toparladıktan sonra tezgaha alalım. Tezgahımızı da önceden mutlaka biraz unlayalım ve elimizle bir 3-5 dakikada bu şekilde yoğurmaya devam edelim. Tabi önceden makineyle yoğurduysanız çok uzun süre yoğurmanıza gerek yok. Ama elinizle yoğurduysanız mutlaka tezgah üzerinde de en az 6-7 dakika kadar yoğurmaya devam edin ki güzel bir kıvam alsın. Hamuru hazır ettikten sonra küçük ve eşit parçalar haline getirelim. Ben toplamda 12 beze yaptım. Bu arada gördüğünüz gibi hamurun kıvamı gerçekten yumuşacık ve çok güzel. Hatta kulak memesi kıvamından bir tık daha yumuşak bir hamur oldu. Ve tekrardan eşit boyutlarda kesmiş olmama rağmen avucumda boyutlarını ayarlayarak bezelerimi hazırladım. Bezelerin tamamını hazırladıktan sonra önce tezgahımıza biraz nişasta serpiştirip ardından ilk yapmış olduğumuz bezeden başlayarak hamurlarımızı merdaneyle biraz genişletelim. Eğer bu aşamada hamurları dinlendirmeniz gerekirse veya hemen açamayacaksanız üzerini bir bezle veya poşetle güzelce kapatıp o şekilde dinlendirin ki üstü kabuk bağlamasın. Bu arada nişastayla açmak da zorunlu değil. Eğer elinizde nişasta yoksa normal unla da açabilirsiniz. Hamurların tamamını açıp hazırladıktan sonra uygun bir tepsi veya servis tabağı alalım. Yani uygun bir kase, herhangi bir şey alabilirsiniz. Önce içerisine bir poşet veya streç yerleştirip ardından hamurlardan bir tanesini üzerine koyarak üstünü, yani hamurumuzu tereyağı ile ve tereyağımız mutlaka oda ısısında yumuşamış olmalı. Ne çok böyle ıslak olmasın, yani çok fazla yumuşamış olmasın, ne de sert olmasın. Tam şu an ekranda gördüğünüz gibi sürülebilir bir kıvamda olursa daha sonrasında donması da çok daha kolay olacaktır ve hamurla işlemesi de daha pratik olacaktır. Aklınızda bulunsun. Ve bu aşamaları çok detaylı göstermedim. Toplamda 12 adet hamurun tamamının aralarına tereyağı sürerek üst üste koydum. Hazırladıktan sonra elimle biraz daha genişlettim. O şekilde hazır ettim. Ardından üzerine bir streçle hava almayacak şekilde güzelce kapatıp buzdolabında yarım saat 45 dakika kadar dinlenmeye gönderiyorum. Hemen ardından hamurum dinlenirken ben iç harcımı hazırladım. Ben lor peyniri, tam yağlı inek peyniri ve maydanozu karıştırıp o şekilde kullanacağım. Sizler dilediğiniz çeşit iç harcı kullanarak tarifi hazırlayabilirsiniz. Ve artık hamurum dolaptan çıktı, yani hazır oldu. Şimdi öncelikle tezgahıma bolca yine nişasta serpiştirdim. Ardından hamuru ters çevirip elimle üzerini tekrardan nişastalayıp merdaneyle genişletmeye başlıyorum. Bu arada hamuru açarken ara sıra ters yüz edin ki her tarafı eşit boyutlarda açılmış olsun. Yeteri kadar açtıktan sonra elimizle kenarlarını da eşitleyerek dikdörtgen bir hamur elde edelim. Ardından hamurumuzu kareler şeklinde keselim. Bu arada malum Ramazan ayı, konuşurken birazcık dikkatim dağılabiliyor ve videoyu tekrardan başlatıp yani tekrardan seslendirme yapamıyorum. Biraz zorlandığım için. O yüzden kusuruma bakmayın lütfen. Kareler şeklinde hamurumuzu kesmeye devam edelim. Bu arada kenarından çıkan fazla hamurları da yuvarlayıp normal tepsiye alarak o şekilde pişirebilirsiniz. Yani daha sonrasında yorum kısımlarında özellikle soranlar oluyor, o hamurları ne yaptınız diye. Tabii ki dağıtmıyoruz. Onları da pişiriyoruz. Sadece video çok
çok uzun olmasın diye o kadar detaya giremiyoruz. O yüzden bu şekilde bir açıklama vermek istedim. Hamurlarımızı hazırladıktan sonra gördüğünüz gibi orta kısmına iç harcından yerleştirip zarf şeklinde kapatıyorum ve kenarlarını da birbiriyle hafif birleştiriyorum ki daha sonra peynir içerisinden akmasın. Ardından ters çevirerek tepsimin içerisine alacağım. Bu arada eğer videomu buraya kadar izlediyseniz beni nerelerden, yani hangi ülkeden veya şehirden izlediğinizi yorum kısmında belirtirseniz çok çok sevinirim. Ve hazır olan böreklerimizi yağlı fırın kağıdı serilmiş fırın tepsimizin içerisine alalım. Üzerlerine ise 1 adet yumurta sarısı ve 1 yemek kaşığı kadar sütü güzelce karıştırıp fırçayla sürebilirsiniz. Eğer üzeri çok fazla çıtır olsun, ben daha çıtır bir hamur seviyorum derseniz isteğe bağlı üzerine sade tereyağı, yani ayranından ve köpüklerinden ayrılmış tereyağı sürerek o şekilde de hazırlayabilirsiniz. Üzerlerine karışımı sürdükten sonra bıçakla çizikler attım. Bu şekilde daha estetik görüneceğini düşündüm. Sizler dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Hatta isteğe bağlı üzerine susam veya çörek otu da gezdirerek o şekilde pişirebilirsiniz. Ve geriye kalan hamurlarımı da bu şekilde streçe sarıp buzluğa attım. Şu anda zaten Ramazan ayındayız. Tamamını tüketemeyeceğimizi bildiğim için geriye kalanı da bu şekilde yaptım ve buzluğa atacağım. Gerektiği zamanda veya misafirim oldukta veya yine sahura yapmak istediğimde önceden dolaptan çıkartıp tepsiye dizip dinlendirerek o şekilde pişireceğim. Sizlere de fikir olsun. Bu arada böreklerimiz artık pişti, hazır oldu. 180 derece fırında üzeri nar gibi kızarıncaya kadar pişirdim. Hemen sıcak haliyle bu şekilde kesip içerisinde göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi dışı çıtır çıtır ve gevrek, içerisi de kat kat, gerçekten muhteşem bir lezzet. İster sahura ister iftara hazırlayabileceğiniz nefis bir tarif. Az önce de söylediğim gibi isterseniz de dondurarak buzluğa atıp istediğiniz zaman, yani dilediğiniz zaman çıkartıp pişirebilirsiniz. Videonun sonunda 3-4 saat sonraki halini de sizlere göstereceğim. Her haliyle gerçekten dışı çıtır, içerisi gevrek, kat kat şahane bir hamur oldu. Eğer beğendiyseniz emeğime saygı olarak beğeni bırakıp yorum yazmayı, kaydetmeyi ve de sevdiklerinizle paylaşmayı ihmal etmeyin. Ve eğer hala kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirmeniz yeterlidir. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.